Eğer ekonomik olarak özgür olmak 2025'in senin yılın olup bundan sonra geçireceğin hayatını sistem tarafından otomatik olarak senin adına çalışmasını istiyorsan bu video tamamen ve tamamen seni bulunmuş olduğun yerden olmak istediğin yere götürecek altın değerindeki video. Bu videonun sonuna kadar anlatacağım şeyleri hayatında uyguladığında alacağın sonuçlara sen bile kendin inanamayacaksın. Hazırsan hadi başlayalım. İsmim Akın Yılmaz. Bu kanalda ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak, başarılı olmak ve sizin inandığınız hayatı yaşayabilmeniz için elimden geldiğince sizler için içerik üretmekteyim. Bugünün konusu aslında benim yüzlerce insanda gördüğüm başarısızlığının asıl sebepleri ve başarmak için neleri doğru bir şekilde yapmaları. 2025 yapay zekanın gelmesiyle inanılmaz derecede hızlı bir şekilde büyümekte ve bu sistemi doğru bir şekilde kurduğunuzda adım adım kendi olmak istediğiniz yere ne kadar hızlı bir şekilde geçeceğinizi şimdi anlayacaksınız. Bakın, size şu an bu videoda işinizi bırakın, e-ticarete başlayın demiyorum. Bunu lütfen en başından doğru bir şekilde anladığınıza emin olun. Çünkü kurduğumuz sistem adım adım çalıştığı takdirde bizi bir sonraki aşamaya zaten kendi götürecektir. Çoğu insanların A'dan Z'ye geçiş noktasında direkt A'dan Z'ye geçtiği için sistem çalışmamakta. İşte bu videoda da size nasıl bunu adım adım yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şu an başkasının hayalleri için çalışıyor olabilirsiniz. Bir işte maaşlı olarak belirli bir ücret karşılığında çalışıyor olabilirsiniz. Ya da belirli bir sermayeniz vardır ve bunu hayata çevirmek ve inandığınız şeyi yapabilmek için bir girişim sürecine girmiş olabilirsiniz. Hepimizin hayatında böyle zaman zaman süreçler olur. Her ticareti denemeye başladığınızda genellikle YouTube gibi platformlarda internetten nasıl para kazanılır adlı videoları araştırarak bütün iş modellerini yapmaya başlarsınız. Eğer bu bölümdeyseniz tebrik ederim. E-ticareti ya da ticarete girişin ilk bölümdesiniz. Bu işin en güzel ama en kafa karıştırıcı bölümüdür. Bu bölümde genellikle bir işte çalışıp kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak için gece gündüz araştırma yaparsınız. En çok bence emeği de burada verirsiniz. Burada en önemli şeylerden bir tanesi doğru iş modelinin sizin için uygun olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Bakın, bu kısım çok önemli. E-ticaretten her işlemi yapıp para kazanabilirsiniz. Bu kadar basit. Fakat ne kadar para kazanabilirsiniz ve ne kadar süre içerisinde bu parayı kazanabilirsiniz? Asıl önemli olan ve insanların odaklanması gereken nokta bana göre bu. Şu anlama geliyor. Eğer siz masa başı ya da normal fiziki bir işte çalışıyorsanız ve ekstradan da bir gelir kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey, ben bu ticaretten her türlü para kazansam gerçekten bu ticareti yapar mıydım sorusu olmalı. Yani gün sonunda zaten para kazanacaksınız. Belki 1 pound, belki 1 milyon. Önemli olan şey buradaki süre içerisinde bu ticareti sizin için devam edilmediğini anlamanız gerekiyor. Neden mi? Çünkü bu sürece girdikten sonra yapmaya çalıştığınız çoğu şey büyük ihtimal çalışmayacak. Çalışanlar da sizi belirli bir boyuta getirecek. Para kazanacaksınız ama gün sonunda sıkılacaksınız. Ya diyebilirsiniz ki ben para kazanayım da sıkılmam. Emin olun arkadaşlar, sizin gibi yüzlerce öğrencim var, aynı yerden geçti. Hayatında istediği şeyin bu olmadığını öğrendi. Arka tarafta da 10 binlerce öğrencim de var. Gerçekten doğru bir şekilde başladığı için hala aynı işi yapmakta. Çoğu e-ticaretle uğraşan insanların e-ticaret devam etmemesinin asıl sebebi aslında aradığı şeyin o olmadığının farkına varması bu süreçte. Hepsi zaten neredeyse para kazandı fakat istediği şeyin o olmadığını öğrendi. Burada neye odaklanmamız gerekiyor? İlk başta e-ticaretten para kazanacaksanız siz gerçekten paranız olsaydı aynı bu işi yapar mıydınız? Asıl sorması gereken soru bu. Eğer cevabımız evetse ikinci aşamaya geçmeden önce, eğer hayırsa kesinlikle sizin için evet olanı bulduktan sonra nasıl geçiş yapacağınızı biliyorsunuz. Buradaki senaryoda sıfır parayla ya da belirli bir parayla başlayabileceğiniz iş modellerine örnek olarak kesinlikle affiliate marketing, kesinlikle ve kesinlikle denenmesi gereken bir şey. Dropshipping, doğru platformda, Amazon'da ve diğer platformların aksine eBay dropshipping. Doğru bir şekilde ilerlediğinizde yapay zeka entegrasyonları, arka tarafta AI agent sistemleri, e-mail marketing ve arka tarafındaki diğer sistemler. Bunlar çok düşük bütçeyle çok ciddi paralar kazanabileceğiniz iş modelleri arkadaşlar. Aynı niyetten print on demand'ı da bu işin içerisine
içerisine ekleyebiliriz tasarım bilginiz varsa. Geçiyoruz ikinci aşamaya. Bunlardan bir tanesini seçtikten sonra ikinci aşamada en hızlı şekilde yol almak istiyorsanız tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle alanında uzman olduğunu düşündüğünüz bir kişiyle iletişime geçmeniz. Kendi başınıza yapacağınız bütün sonuçların çoğu yanlış ya da eksik olacaktır. Bunlar hesaplarınızın kapanmasına, yapmak istediğiniz sonuçlara çok uzun vadede ulaşmanıza ve her şeyden de önemlisi para kazanayım derken para kaybetmenize sebep olabilir. Çoğu ticarete başlayan insanların özellikle ben gördüğüm en büyük hata, ki bunu ben kendi hayatımda da yaptım. Falanca şeye para vermeyeyim, şuna para vermeyeyim, şuna para vermeyeyim, şuna para vermeyeyim diyerek aslında daha çok zaman, arka tarafta daha çok zaman veriyor. Örnek veriyorum. Print on demand sistemine başladınız. Bunun bir otomasyon entegrasyon sistemi var. Arka tarafta 7/24 çalışan. Ortalama olarak maliyeti $50 gibi fiyatı var. Şimdi siz bu $50 vermemek için arka tarafta $500 ya da $5000 eğitim alıyorsunuz. Yüzlerce dolarlık yazılımlar alıyorsunuz. O bundan daha iyi, bu ondan daha iyi diyerek hepsini deniyorsunuz. Bu süreçte strese ve sıkıntıya giriyorsunuz. 7-8 saat anlamadığınız dillerdeki eğitimleri izliyor, bunları öğrenmeye çalışıyor. Ortalama olarak olan süreci anlamanızda 1 ve 1,5 yıl gibi bir sürenin üzerine çıkıyor. Her şeyden de önemlisi bu süreçte yaptığınız hatalar çoğu zaman hesaplarınızın kapanmasına ve vermiş olduğunuz onca paranın aslında boşa gitmesine sebep oluyor. Bu ne anlama geliyor? Siz aslında para kazanmak için girdiğiniz süreçte yıllarınızı ve zamanınızı ve arka taraftaki ruhsal durumlarınızı işin içerisine katarak çalışıyorsunuz ama aldığınız sonuç baktığınızda neredeyse hiç. Bu neden oluyor? Sırf başlangıçta $50 verip ya da $500 neyse onun parası o sistemi entegrasyon yapmadığınız için. Halbuki o sistem doğru bir şekilde çalışıyorsa başkası için teknik olarak sizin için de çalışacaktır. Ve zaten oradaki sistem en iyi sistem olduğuna göre şu an sistem içerisinde siz neden kendi başınıza tekerleği yeniden icat etmeye çalışıyorsunuz? Nedenini söyleyeyim, yıllar önce de benim de yaptığım para vermeme. Ticaret ya da dünyanın hangi hayatında ne işi yaşıyorsanız yaşayın, bir şey vermeden bir şey alamazsınız. Bu dünyanın kuralı bu. En azından ben böyle olduğunu uzun süre sonra öğrendim. Vermiş olduğunuz para doğru kişiye yatırıldığı takdirde sizlere çok daha hızlı bir süre içerisinde geri dönüşü sağlanacaktır. Ticarete şöyle bakmamız lazım. Vermiş olduğunuz parayı hemen ertesi gün kazanamazsınız. Bu zaman ve gerçekten emek isteyen bir süreçtir. Ama buradaki senaryoda siz tecrübe satın aldığınız için falanca kişinin, artık kimle çalışacağınızı bilmediğim için bir şey demiyorum. Bunun tecrübesini tekrar siz yaşamadan çok daha hızlı ilerlersiniz. 1,5 yılda yapacağınız şeyi belki ortalama olarak 1 saatte yaparsınız. Örnek veriyorum, ben kendi kurmuş olduğum otomasyon sistemlerine bakıyorum. Hesaplarına giriyorum, ayarlarını yapıyorum. Kendi dükkanımda nasıl yapıp bu kadar para kazanıyorsam onları da aynısını yapıyorum. 1 saat sonra bana satış geldiği mesaj atıyor. Teknik olarak o satışı kendisinin yapması, aldığı eğitimler vesaire süreçlerin içerisine girdiğinde ortalama olarak 6 aydan başlıyor. Yani burada süreçte ne oldu? 6 ay o boşu zamanını harcayacağına sistemi kurmuş oldu. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyorum? Eğer gerçekten bu işi yapacaksanız yapmak için yapın, denemek için yapmayın. Hayatta ne yapıyorsanız bir şey denemek için değil, yapmak için, başarmak için yapın arkadaşlar. Çünkü aldığınız sonuçlar değişecektir. İnsan beyni böyle çalışır. Ruhsal mı dersiniz, bilimsel mi dersiniz bilmiyorum ama demeye çalıştığım şey, siz ne niyetle neye odaklanırsanız o niyetle onun sonucuna odaklanır ve o şekilde de sizin hayatınızdaki gerçekler şekillenmeye başlar. Yani bir şeyi ben şurada para var deneyeyim diye yaparsanız büyük ihtimal başarısız olacaksınız. Ama ben gerçekten bu işi yapmak istiyorum çünkü falanca ev satın almak ya da falanca araba almak istiyorum. Oraya bir ödül koyuyorsunuz kendinize ve bu işi yapıyorsunuz. Başaranlarla başaramayanların arasındaki fark da zaten genellikle bu. Amaçları var, bir tanesinde araçları var. Araçlara odaklanan hiçbir zaman amaçlara ulaşamaz. Dedikten sonra geliyoruz 3. kısma. Belirli bir süreçte artık bu aşamada bazı şeyleri öğrenmeye başlıyorsunuz ve öğrenmiş olduğunuz şeyler artık sizi 3. aşamaya getiriyor. 3. aşama finansal özgürlük. Hayatımızda hepimizin giderleri ve yaşam standart ve kaliteleri vardır. Çok para harcamak çok zengin olduğunuzun anlamına gelmez. Fakat arka tarafta belirli olarak belirli bir boyutta para kazanmak sizin gerçekten çok daha rahat bir şekilde iş yapmanızı sağlar. Örnek veriyorum. Günlük olarak kendi ekonomik durumunuza baktığınızda günlük 1000 pound para kazanmak bence güzel bir şeydir. Baktığınız zaman 1000 pound
pound belki size çok gelebilir. O zaman 100 dolar yapalım. Ya da bu da mı çok geldi? O zaman 10 dolar yapalım. 10 dolar da mı çok? 1 dolar yapalım. Ya da 1 pound, ne kadar istiyorsanız. Çünkü buradaki hedef artık şu boyuta gelecek. Siz 1 dolar da olsa, 1000 dolar da olsa odaklandığınız şeyi doğru yapmaya odaklanmalısınız. Kazandığınız paradan daha çok yaptığınız işin kalitesini arttırdığınızda paranızın zaten artacağını göreceksiniz. Örnek veriyorum, ben bilmiyorum şimdi bakabilir miyim ama ben mesela sabah bilgisayarımı kalkıyorum, bakıyorum hemen sistemden, bilmiyorum, bakın şuradan görünmez. Yok, görünmüyor. Aynen. Yok mesela şu an bugün ayın 18'i sistem tarafından bana yine 1000 küsur para gelmiş. Yani daha arka tarafta farklı da var da şunu demeye çalışıyorum sizlere. Hani direkt sistem hemen yolluyor. Her gün düzenli 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, bazen günler 20.000 pound. Neden bunu söylüyorum? Ben de başladığımda ilk başta sadece günlük 1 pound, 2 pound para kazanıyordum. Tabii bu eski bir zaman ama şunu demeye çalışıyorum. Sizin burada odaklanmanız gereken paranın rakamı değil, sistemin çalışması olmalı. Yani dropshipping yapıyorsanız, print on demand yapıyorsanız, arbitraj yapıyorsanız, AI asistan sistemleri, chatbotlar ya da e-mail sistemleri kuruyorsanız, her ne yapıyorsanız yapın, bu ticaretten 1 dolar dahi kazanmanız gerekiyor. Çoğu insanın bu 2,5 diyelim buraya, 2,5. aşamasında ayrılmasının sebebi sonuna kadar direnememesi, ki ne yazık ki bu yapılan hiçbir işte başarısız olacaklarını göstergesidir. Siz o ilk domino taşını devirene kadar 1 pound ya da 1 dolar gibi ufak bir rakam bile olsa kazanmaya çalışmalısınız. Çünkü bunu başardığınızda arkası kendi otomatik geldiğini anlayacaksınız. Neyi nasıl yaptığınızı artık tecrübe ettiğiniz için daha iyi yapabilmek için daha çok zamanınızı doğru şekilde vereceğinizi anlayacaksınız. Yani hangi ürün sattı? O ürün mü sattı? Tamam, bu ürüne ben daha çok vaktimi, zamanımı ayırayım. Çünkü 80-20 kuralını anlayacaksınız bu süreçte. Emeklerinizin ve çabalarınızın ya da koyduğunuz ürünlerin %80'inin %20 cirosu getirir. %20'sinin de %80. Bu genellikle hep aynıdır. Örnek veriyorum. Siz bir üründen günlük yüzlerce pound para kazanıyorsanız öteki ürünlere çok fazla odaklanmazsınız. Odaklandığınız o size paraları kazandıran. Çünkü daha az emekle daha çok para kazanabileceğinizi anlayacaksınız. Ve internetten para gelmeye başladığında, sabah böyle telefonlarınızı binlerce pound gelmeye başladığında şunun farkına varacaksınız. Bu kadar para kazanmak kolaysa ben yıllar önce niye bu kadar çok bu şeyleri kazanmak için çalıştım, ya da aylar önce ya da dün neden bu kadar kendimi stresli hissediyordum. İşte burada bir aydınlanma gelecek sizler. 3. aşamada internetten artık size söylenen para kazanmak yok, kolay değil, internetten böyle şeyler yok, şöyle olmuyor, bu kadar kolay değil, onlar şu bu denilen düşünceler bir anda kendi sonuçlarınızı bankanızda gördüğünüzde kimseye bir şeyi inandırmak için çabalamayacağınızın anlamına geliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum sizlere, artık kimseye ispatlamanız gereken bir şey yok. Parayı kazanıyor musunuz? Bitti. Şimdi buradaki aşamada 4. aşamaya geçiyoruz. 4. aşama hayatınızın yeniden yenilendiği ve sizi bir anda bambaşka bir siz olacak bir boyuta geliyor. Şimdi bu 4. aşamadan 3. aşamaya zıplama bölgesi var. Bence hayatınızı değiştirecek nokta. Ben bir filmde görmüştüm. Hani çok güzel bir cümle, tam hatırlamasam da, diyor ki hayatını diyor bir nokta var diyor. Orada diyor zıplaman lazım diyor karşıya. Yoksa kalırsın. Bana da aynısı oldu. Çok zor bir karar. Kendi işinizi, yani ömür boyunca belki yıllar boyunca çalıştığınız ve her gün düzen olduğu o ekonomik sistemde, artık kapitalist sistem nasıl çağırıyorsanız, kendi sisteminizi kurmaya geçmeye çalışacaksınız ve maaş garantiniz yok. Artık sigortanız da yok. Hiçbir şeyin garantisi yok. İşte bunun ötesine gidebilenler ben hiç başarısız olduğunu görmedim. Çok başarısız olmuştur süreçte ama sonuç olarak hep kazanmıştır. O yüzden çoğu insan, çünkü çok zor arkadaşlar. Sizi burada çok iyi anlıyorum. Ben de oradan geçtiğim için çok iyi biliyorum. Yıllar boyunca çalışmış olduğunuz bir işi bırakıp kendi işinizi kurup para garantisi ya da hiçbir şeyin garantisi olmadığını düşünerek başka bir sektöre, başka bir ticarete girmek çok zor oluyor. Ve bunun kararını vermek gerçekten zor. Ve emin olmak isteyeceksiniz. Ben buradaki herkese önerim, eğer yapabiliyorsa 3 ay her gün düzenli olarak bu paraları kazanabilecek seviyeye geldikten sonra 4. aşamaya geçmeleri. Ama çok fazla uzatmadan. Yani örnek veriyorum, her gün düzenli olarak 10 pound bile olsa para geliyor mu? Bu 10 pound para sizin yaşamsal standartlarınızı karşılayabiliyor mu? Eğer cevap evetse, 3 ay boyunca bu düzenli olduysa kesinlikle 4. adıma zıplamanız gerekiyor. Eğer hayırsa bunu bir an önce o boyuta getirip 4. adıma tekrar zıplamanız gerekiyor.
oluyor. Eğer hala da olmuyorsa bence bir şeyleri eksik yapıyorsunuz ve bunu araştırmanız ve kendinize sormanız gerekiyor. Dördüncü aşamaya geldiğinizde hayat gerçekten bir fırtına, bir kaos oluyor. Bir yandan çok mutlusunuz ama bir yandan da çok endişeleriniz var. Özellikle şu sistemden geldiyseniz, yani sabah 9'da kalkıp akşam 5'e kadar çalışıyorsanız ve o sistem yıllar boyunca devam edip bir anda kendi işinizi kurmaya çalışıp ya da bir internet, bir bilgisayardan ya da bir telefondan başlattığınız bir şeyden bile olsa para kazanabiliyorsanız ve bunun farkına vardıysanız bunun için daha çok zaman vermeye başlıyorsunuz ve gerçekten stres çok sıkıntılı oluyor. Çünkü artık kaygılar başlıyor. Ya o kadar kazanamazsam, ya o olmazsa, ya bu olmazsa, acaba bunu da yanlış yaptım, o hesaba zarar verdim gibi süreçler sizi gerçekten çok stresli ve psikolojik olarak bir boyut atıyor. Ben burada ufak bir not vermek istiyorum. Bu çok normal eğer bu süreçte yaşıyorsanız. Benim size tavsiyem, tabii ki doktor değilim ama size kendinizi iyi hissettirecek bazı takviyeler kullanmanızı öneririm. Ben burada hani şunu kullanın, bunu kullanın demiyorum ama doktorunuzla görüştükten sonra sizin için en doğrusunu sunacağına inanıyorum. Ama ben takviye yıllardan beri kullanıyorum. Bazıları beynimin gerçekten inanılmaz derecede hızlı çalışmasına, akıllı çalışmasına ve inanılmaz derecede rahat çalışmasını sağlıyor. Tabii ki bunların yan etkilerini doktorunuza görüştüğünüze emin olun. Ben görüştükten sonra kullanıyorum ama inanılmaz derecede yaptığım işi 10 saat hiçbir şey, yani dünya umurumda olmadan fokuslanarak, çok odaklanarak daha doğrusu iyi işler çıkartmamı sağlıyor. Yıllardan da beri kullanıyorum. Ne anlatmaya çalışıyorum? Burada anlatmaya çalıştığım şey, bu yaşadığınız durumlardan sıkıntı, strese girdiyseniz destek alın. Sağlığınız. Bu süreçte arkadaşlarınızla konuşmaya ve size gerçekten yardımcı olacak insanlara yardım istemekten çekinmeyin. Gerekirse boş vakitlerinizde bol bol yürüyüş yapın, kitap okuyun, podcast dinleyin, size faydası olan insanlarla zaman geçirin ve her şeyden de önemlisi sizi ayakta tutabilmek için bir misyon ve vizyonunuzun olduğuna emin olun. Yeni bir ev almak istiyorsanız onu her gün gözünüzün önünde tutun. Yeni bir araba almak istiyorsanız onu her gün gözünüzün önünde tutun. Yeni bir şeye sahip olmak istiyorsanız sizler bunu her daim hatırlatacak ve buna neden başladığınızı hatırlatacak şeyleri önünüze koyun. Çünkü yolda kaybolma ihtimaliniz çok kolay. O yüzden buraya neden başladığınıza emin olun. Arka tarafa giderseniz yine aynı süreci devam edecek ve ömrünüzün sonuna kadar başkasının hayalleri için çalışacak durumda olabilirsiniz. Fakat bu durumu düzeltebilirseniz hayatınız boyunca inandığınız şeyi yaparsınız. Bu dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi bana göre. 4. aşamadan 5. aşamaya geçerken artık bambaşka bir kafa yapısına sahip oluyorsunuz. Çünkü yaptığınız şeylerin datasına sahipsiniz. Neyin çalışıp neyin çalışmadığını anlıyor. Neyin size para kazandırıp neyin size zaman aldığını anlıyorsunuz. Ve arka tarafta yeni öğrenmeniz gereken skill'lerin, tecrübelerin olması gerektiğini anlıyorsunuz. Daha iyi bir şekilde müşteri hizmetleri, daha iyi bir şekilde satış hizmetleri, daha iyi bir şekilde sistemler, funnel sistemleri, daha iyi bir şekilde e-mail marketing, daha iyi bir şekilde reklam, daha iyi bir şekilde yönetim, şirket yönetimi, muhasebe süreçleri, arka tarafta şirket kurmalar, takım yönetmeler, yüzlerce şey sayabilirim. Bu bilgilerin hepsini kendi başınıza öğrenmeye başlıyorsunuz ve bu bilgileri en hızlı şekilde nasıl öğrenip ticaretinize odaklanırsanız da 5. süreç inanılmaz derecede zevkli geçiyor. 5. süreçte bambaşka bir siz oluyorsunuz. Benim burada acizane önerim, eğer yapabiliyorsanız gerçekten ben bu süreçte milyon dolarlık şirketleri yöneten bütün finansal uzmanlardan randevu aldım Zoom üzerinden. Belirli paralar ödeyerek, hani hatta o günün kazandığım bütün parasını ona verdiğimi hatırladığım günler de oldu. Bana anlatmak istediğim şey şuydu burada. Diyordum ki ben şöyle bir süreçteyim, şu kadar para kazanıyorum, bunu 10 katına çıkartmak istiyorum ama ne yaparsam da yapayım yapamıyorum. O da bana dedi ki Akın, sen bugün Allah korusun örnek veriyorum tatile gitsen bir şey olsa ya da varsayalım hiçbir şey yapmak istemesen para kazanabiliyor musun? Ben dedim kazanıyorum ama siparişleri göndermem lazım. O dedi ki o zaman yanlış yapıyorsun. Nasıl yani dedim. Bu siparişleri otomatik gönderilmesi lazım. Nasıl dedim. Bunu sen bulacaksın dedi. Yaptığın işi sen daha iyi biliyorsun ama bunu otomatik bulman lazım ki yattığın yerden para kazanabilirsin. Para için çalışırsan para kazanamazsın dedi. Ve bunu anladığımda verdiğim paraların yani kuruşu kuruşuna helal olsun o kadar güzel bir bilgiyi bana hatırlattı. O süreçte çünkü kalabalık olduğu için kafanızın içi çok fazla net her şeyi göremiyorsunuz. Eksiklerini dışarıdan profesyonel bir insanın görmesi ve size bunu dile getirip nasıl çözeceğinizi anlatması sizin ona verdiğiniz paradan çok daha fazla. Bana öğrettiği bilgi sayesinde neredeyse ortalama bir yılda 60.000 dolara yakın bir parayı hiçbir şey yapmadan kazandım. O gün sistemi kurdum ve o sistem bana her gün 5 dolar da olsa 500 dolar da olsa para getiriyor. Yani ona verdiğim parayı ben bir günde onun bilgisiyle kazandım. O yüzden buradaki süreçte herkese tavsiyem okuyabildiğiniz kadar kitap,
araştırabildiğiniz kadar bilgi, doğru kaynak bulmaya çalışın. Çünkü bu süreçte yaparak öğreneceğiniz şeylerden daha çok öğrenerek yapacağınız şeyler sizi daha hızlı bir şekilde ilerletecek. Yani örnek veriyorum, İngiltere'de nasıl şirket açılır ya da Amerika'da nasıl şirket açılır? Hemen internetten YouTube videoları izleyip yapmak yerine kendi başınıza bu işi yapan profesyonel bir insanı bulun ve deyin ki ben şirket kurmak istiyorum. Tamam, bana isim soyisim gerekli bilgileri gönder. Sana 10 dakika içerisinde şirketini kursun. Senden alacağı para maksimum 100 pound'tur. Ama senin kendi başına yapmaya çalıştığın şeyler, hatalar senden binlerce pound'a mal olabiliyor ve tecrübe ve stres yaşıyorsun. Buna gerek yok. Biliyorum belki bu süreçte hala yeteri kadar bir paran olmayabilir ama buradaki en güzel 5. aşamada önerim ticaretiniz sizi götürdüğü şekilde ilerleyin. Yani her şeyi bir anda yapmak yerine bugün 100 dolar mı kazandınız? 50 dolarını şirketinize, 50 dolarınızı da kendinize ya da yatırımlarınıza yatırın. Yani bu ne anlama geliyor? Şirketiniz büyüyorsa, para kazandırıyorsa şirketinizi büyütecek şeylere yavaş yavaş ekmeye başlayın. Yani para geldi, bir kısmını ticaretinize yatırdınız, daha da büyütmek istiyorsanız kartopu etkisiyle ve geçiyoruz. Bu süreçleri anlayıp analiz ettikten sonra 6. seviyeye. 6. seviye bence en güzel ve en sağlıklı olacağınız sistem. Şimdi 6. seviyede artık takımınıza ya da yaptığınız işe insanlar çağırmaya ve sizinle beraber çalışıp daha hızlı bir şekilde işlemi çalıştırmaya başlıyorsunuz. Çünkü bildiğiniz gibi şu an çalıştığınız şirketler bile sizlerin zamanını satın alarak onun karşılığında bir para veriyor. Bu şu anlama geliyor. Dünyada büyük şirketler 100 kişinin zamanını alıp 100 kişinin zamanını yaptığı şeyleri yatırırsa alacağı sonuçta 10 kişinin zamanını alıp 10 kişinin yapacağı iş arasındaki farkı az çok anlıyorsunuz. Ne kadar daha çok zaman yatırılırsa bir işe ve bu kişiler tarafından çoğalarak daha çok zaman yatırılırsa elbette ki süreç çok daha hızlı olacaktır. Bu ne anlama geliyor? Bugün tek başınıza yapmaya çalıştığınız şeyleri verdiğiniz zaman karşılığında bir para kazanıyorsunuz. Eğer siz bu zamanı daha doğru kişilerle, daha verimli kullanarak ilerlerseniz alacağınız sonuç milyon dolarlık şirketlere ulaşmak olacaktır. Çünkü aslında hepsinin arka tarafındaki ana kuralı bu. Doğru zaman, doğru kişi, doğru yer. Bunu başarabilmek için de 6. senaryoda ve 6. bölümde paranızı doğru kullanmayı öğreneceksiniz. Buradaki senaryoda bence herkesin en çok dikkat etmesi gereken şey finansal yönetim. Çünkü artık paranın kolay bir şekilde sistem tarafından kazanıldığını anladıktan sonra bunu doğru bir şekilde kullanmak çok önemli. Çoğu kişi bu süreçten bu kadar çok parayı kazandığında o parayı harcamakla daha çok ilgileniyor ki hakkıdır, yapabilir. Fakat bunu doğru ve verimli yapması gerekiyor. Ben 1 milyon dolar kazanmışım, 1 milyon pound harcamışım o sene içerisinde. Yani kazandım da kaybettiğim hiçbir şey anlamadım. Para kazandım mı? Çok kazandım. Nerede? Bilmiyorum. Niye? Çünkü bunu o süreçte genellikle insanlar ben tabii ki kendim senaryom için konuşmayayım. Ben aldığım her şeyin neredeyse %90'ını ticaretime yatırdım. Ayrı bir konu ama şunu demeye çalışıyorum. Hani buradaki süreç çok bedel ödemeniz gereken şeyler oldu.